Değerli dostlarım, Kosova Prizren'deki turumuzu tamamladık, gezimizi tamamladık. Şimdiki rotamız Arnavutluk. Arnavutluk'ta önce sınırı geçeceğiz. Daha sonra İşkodra şehrine gideceğiz. Ulaşımı kendi aracımızla yapacağız. Arkadaşlar sınıra gelmişiz. Çok hızlı geldik. Ne çabuk ya. Vallahi biz de anlamadık. Prizren'den çıktık ve biz sınır kontrolü. Yani Arnavutluğa gittik. Değerli dostlarım, Prizren'den çıktık. Çok kısa bir zamanda Arnavutluk sınırına geldik. Yani bir otobanda giderken bir yere kontrol noktasına geldik. Ve bizden pasaportlarımızı ve arabanın green paper'larını istediler. Yani ülkeler arası geçici olan sigorta mı diyeyim artık o araç kiralamasına aldığımız kağıtları istediler. Ve hemen bir kontrolde 2 dakikada oradan Arnavutluk sınırına girmiş bulunuyoruz. Otobanda ufak bir mola verdik. Burada bir nehir ve nehrin oluşturduğu göl ve buradaki yerleşim çok hoşumuza gitti. Sizinle paylaşmak istedim. Aynı şekilde burada muhteşem bir dağ var ve dağın eteklerinde kurulmuş olan bir köy, kasaba. Çok. Tamam. Değerli dostlar, şimdi otoban ücretini ödedik. Buraya kadar gelişimiz, yani Prizren'den buraya kadar gelişimiz 660 lek. Ama bizde tabi lek olmadığı için euro olarak, nakit olarak 5 euro verdik. Değerli arkadaşlarım, yaklaşık 1,5 saat otobanda geldikten sonra artık yol gidiş gelişe döndü. Dolayısıyla bizim de hızımız azaldı. Tahminim 75 kilometrede bu şekilde gideceğiz. Değerli dostlarım, sabahleyin Prizren'den ayrıldık. Yaklaşık 2 saat 45 dakikalık bir yol ile İşkodra'ya geldik. Aslında İşkodra'daki planımız ilk önce İşkodra Kalesi'ni görmekti. Yalnız öğlen olduğu için, sıcakların olduğu için ve bir önce bir yemek ihtiyacımızı gidermek için burada tavsiye edilen bir restoranta geldik, balık restoranına. Dün Prizren'de tanıştığımız bir Türk rehber bize özellikle Arnavutluk'ta çok dikkatli olmamızı, domuz etinin çok yaygın olarak kullanıldığını söyledi ve çok dikkatli olmamız gerektiği için de balık tercih ettik bugün. Ve eğer başka güvenilir bir yer bulamazsanız da pizza yememizi önerdi. İşkodra'da Pelikani Kaçurel. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Arkadaşlar, menüler yavaş yavaş geliyor. Burada domatesli aldığımız ekmek ve salatamız geldi. Balıklarımız da gelecek. Onları çekeceğim. Arkadaşlar, bu buranın krab dedikleri balığın ızgarası. Burada krab tava. 2 tanesi geldi. Soslu. Arkadaşlar, bu da yılan balığı. Yılan balığın ızgara yapılmış hali. Bakalım tadı nasılmış. Değerli dostlarım, yemekleri değerlendireceğim sizin için. Gelenlerin içinde en çok beğendiğimiz arkadaşlar brutta with tomato, yani ekmekli domatesli. Ondan sonra bu tava şeklinde yapılan kendilerinin krab dediği balık. Yani tavanın içinde soğan, barbunya gibi böyle sebzelerle soslandırmışlar. O güzeldi. Izgara olan o kadar çok lezzetli değildi. Yani göl balığı olduğu için bunlar çok lezzetli bir deniz balığı gibi beklememek gerekiyor. Yılan balığı da böyle bir kalamar gibi bir balık arası bir şeydi. Yani içinde kılçık yok ama sıkı bir eti vardı. Izgara olmasına rağmen yağlıydı. Yani bunlar benim çek attığım yemekler. Yani dünyada bir defa yenecek yemekler. Bir defa daha yer miyim? Buraya gelirsem, bakarsam, aradan belli bir süre geçerse tekrar yenilebilir. Ama onun için sadece bu yemekleri yemek için İşkodra'ya gelinmez. Arkadaşlar, şimdi İşkodra Kalesi'ndeyiz. Burası saat 7'ye kadar açık. Gelip görebilirsiniz. Burada güneş batışının da çok güzel olduğu söyleniyor. Biz saat 3 gibi buradayız ama akşama kadar kalma şansımız yok. Eğer siz gelirseniz güneş batımını burada izleyebilirsiniz. Arkadaşlar, İşkodra'da Rozafa Kalesi'ne giriş yapıyoruz.
Giriş 400 lek. Eğer üzerinde lek yoksa euro da geçiyor. 4 euroya kişi başı giriş var. Rozafa Kalesi'ne birçok turist geliyor arkadaşlar. Çünkü kale orijinalliğini korumuş bir kale. Dolayısıyla birçok turist buraya gelip görmeye istiyor. Ben size tavsiye ediyorum. İşkodura'ya gelirseniz bu kaleyi muhakkak görün. İşkodra Kalesi'nden İşata Gölü ve İşkodra şehri arkadaşlar. Şehir kalenin içine tabi kurulmadığı için kale kendini muhafaza edilmiş. Burada da görüyorsunuz tarlalar var. Değerli arkadaşlar, Rozafa Kalesi'nin içinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii. Tabii şu an harap bir şekilde, minaresi de yıkılmış. Bu eski bir katedral. Fatih Sultan burayı fethettikten sonra burayı cami haline çevirmişler. Ve 19. yüzyıla kadar bu kalenin içinde yaşayan yaklaşık 150 tane Türk hanesi mevcutmuş. Arkadaşlar İşkodra'da kalesinden göründüğü gibi 2 tane nehir var. Bunlar ikisi birleşiyorlar ve İşkodra Gölü'ne döküyorlar. Onun için göl çok büyük. Değerli arkadaşlarım, Rozafa Kalesi'ni gezmemiz yaklaşık 1 saatimizi aldı. Şimdi kaleden çıktık ve aracımızla otelimize gideceğiz. Otele yerleşeceğiz. Belki biraz dinleneceğiz. Ondan sonra akşam vakti tekrar İşkodra'yı tekrar gezmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar İşkodra'da kaldığımız otel güzel bir otel aslında. Oo. Evet. Arkadaşlar İşkoda'da kaldığım otel. Çift kişilik bir yatak. Bir buzdolabı, televizyon. Ve bir lavabosuna bakalım. Evet. Oo, evet. Bu otelimiz dünkü otelimize göre daha güzel. Değerli arkadaşlarım, otelde biraz dinlendikten sonra şimdi bir yürüyüşe çıktık. Burada bizim İstiklal Caddesi'ne benzeyen bir yer var. Bir yol var. Trafiğe kapalı. Orada yürüyebilirsiniz dediler. Orada yürüyeceğiz. Orada marketler, mağazalar, restoranlar vesaire var. Tabii uyarıldık yani ciddi bir şekilde etler konusunda domuz eti olabilir diye. Sadece pizza yiyeceğiz. Bir pizzacı bulacağız. Orada pizza yiyeceğiz. Değerli dostlarım, İşkodra dümdüz bir yer arkadaşlar. Herhangi bir şey yok, tepe yok. Bir ova. Yani alüvyonların getirdiği bir ova muhtemelen. Çünkü çok fazla tarım alanı var. Dolayısıyla onun için herkes bisiklet kullanıyor. Yaşlı, genç, resmi, gayri resmi, giyinmiş herkesin bisikleti var ve bisiklet sürüyorlar. Ve düz bir yer olduğu için ideal. Şimdi meşhur İşkodra'nın trafiğe kapalı sokağına giriyoruz. Mayıs ayında İşkodra'dayız ve Yaseminler açmış. Çok güzel bir Yasemin kokusu geliyor. Burası cıvıl cıvıl. Bahar çok güzel. Yeşillik. Ve mis gibi Yasemin kokusu geliyor. Ve insanlar da akşam olunca dışarı çıkmışlar. Her biri dışarıda. Ya pizza yiyorlar ya da işte burada kafeler var. Kafelere oturmuşlar.
Yani bu Balkanlarda kafe kültürü çok gelişmiş. Herkes akşam olduğu zaman alıştığı bir kafe var. Oraya gidiyor ve orada zamanını geçiriyor. İşkodra'nın merkezinde bulunan park gerçekten güzel. Yaşlılar, çocuklar burada oturuyorlar, dinleniyorlar. Tam akşam vakti, güneşin batmasına yaklaşık 1 saat var. Burada insan huzur buluyor gerçekten. Böyle parklara her şehrin ihtiyacı var arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Mulino 2 pizzacıya geldik. Ve buradaki pizzaların hepsinin kullanılan etlerin helal olduğunu, helal sertifikası olduğunu gördük. Ve buradan pizza yiyeceğiz. Gene arkadaşlarımız bazıları sadece peynirli pizza alacak. Ben sadece Meksikan pizzayı denemek istedim. Bakalım, göreceğiz. Arkadaşlar pizzalarımız geldi. Bu pizzacının dediğim gibi helal sertifikası var. Helal sertifikası olduğu için burada biz Meksikan pizzayı söyledik. Bu da pizza margarita ve vejeteryan pizza. Hayır, bu margarita değil, bu 4 peynirli pizza. Arkadaşlar düzeltiyorum. 4 peynirli pizzaymış bu. Ama bu vejeteryan. Doğru değil mi? Evet. Bu da Meksikan pizza. Değerli dostlar, pizzaları yedik. Ben 1 numaraya 4 çeşitli peynirli pizzayı koyuyorum. 2 numaraya Meksikan'ı koyuyorum. 3 numaraya da vejeteryanı koyuyorum. Yani vejeteryanla Meksika arasındaki tabii peynirler aynı ama o koyulan sebzeler yani artık pizzayı farklı bir şey yapmış. Ben onu şey yapmadım, beğenmedim. Ama 4 çeşitli peynirli, yani peynirleri gerçekten özel seçmiş adam. Kaliteli peynirler yani. Lezzetleri çok güzel, çok güzel bir tat veriyor. Bir daha da gelsem 4 çeşitli peynirli pizzayı yerdim. Arkadaşlar burası İşkodra'daki Parruçe Camii. Diğer camiler gibi hepsinin olduğu gibi 1990'da sonra yeniden yapılmış bir cami. Burada en çok dikkatimi çeken şey şu oldu. Burada bir su sebili var. Tabi buraya kadar normal. Yani yerde içiyorsun. Burada bir ufak bir ona demişler ki bir bidon 100 lek. Burada bir yardım sandığı var. Bakın şurada bir kilit var. Ufak bir kilidi var. Ve burada paralar var. Aşağıda bozuk paralar da var. Diğer paralar da var. Buraya atılan paralarla buradaki sebile su alınıyor. İşkodra'dayız. Yine geziyoruz. Gündüzleri sıcak olsa da akşam hava serinledi ve insanın üstünde bir mont olmazsa üşüyecek durumda. İnsanlar akşam vakti de sokaklarda gezmeye devam ediyorlar. Burada gördüğüm şey yaşlı, genç, herkeste bisiklet var arkadaşlar. Herkes bisiklette burada ulaşımını sağlıyor. Buranın halkının %80'i Müslüman. Ama Müslümanların çoğu da hani söyledikleri camiye gitme oranı Türkiye ile aynı. %15, %20. Yani kaliteli tahminim dondurmacı demek veya tatlıcı demek. Belli İtalya'da burada bir dondurmacı, tatlıcı. Buranın şimdi tatlılarını bir test edeceğiz. Sonuçları sizinle paylaşacağım. Tatlılar, kafemiz ve burada dondurmalar. Bunların dondurmaları genelde krem gibi. Bizim tam dondurmalara benzemiyor ama krem gibi olan bakın dondurmalarda. Yumuşak. Değerli arkadaşlar, İşkoda'da kaldığımız otelde saç kurutma makinesi ve ütü ortak alanda bulunuyor. İhtiyacı olan kullanıp geri buraya bırakıyor. Evet. Daha önce hiçbir otelde böyle bir şey görmemiştim. Değerli dostlarım, İşkoda'da kaldığımız otelin kahvaltısı. Yine mütevazi bir kahvaltı var. Domatesler, bu domatesleri çok lezzetli yani burada. Peynir, zeytin, zeytin yok. Süt, müt, işte bir takım buzlu sular. Bunlardan şimdi güzel bir kahvaltı yapacağız. İlginç olan arkadaşlar çay kahve böyle sürahiye koymuşlar. Bu çay. Buradan alacağız bunları. Evet, kızarmış yumurtalarımız geldi. Değerli dostlarım, İşkoda'da kaldığımız bu otelden ayrılıyoruz ve yolumuz Tiran'a gidiyor. Tiran'dan Elbasan'a geçeceğiz. Bu güzel otel için ödediğimiz para iki kişi bir gece için 40 euro.
Gerçekten değer. Güzel bir oteldi. Temizdi. Kahvaltısı güzeldi ve mekana yani şehrin merkezine çok yakındı. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer gelirseniz burada kalabilirsiniz.